Merhabalar, bugün sizin için Yılmaz Örmeci'nin 2020'de çıkan Ezop Öykünceleri kitabını konuşacağız. Hepimizin az çok bildiği Ezop masalları var ya, işte onları Örmeci kendi şiirsel üslubuyla yeniden anlatmış. Yani tanıdık hikayelere biraz daha farklı bir pencereden bakacağız bugün. Evet, evet. Kitap hani ilk bakışta çocuklar için gibi duruyor ki öyle de zaten. Ama yazarın niyeti sadece çocukların hayal gücünü geliştirmek ya da onlara okumayı sevdirmek değil aslında. Aynı zamanda sevgiydi, yardımlaşmaydı, hani iyinin kötüye karşı zaferi gibi o hepimizin bildiği evrensel değerleri de hatırlatmak. Anladım. Zaten öykünce yani fab dediğimiz türün olayı bu. Kahramanlar hayvanlar oluyor genelde. Hem güldürüyor hem düşündürüyor. Kısa, özlü anlatılar ama hep bir ders var sonunda. İşte aslan, tilki, kurt hepsi belli insan karakterlerini, arketipleri temsil ediyor aslında. Gücü, kurnazlığı filan. Yazarın kendisinin emekli bir inşaat mühendisi olması da ilginç bir detay gerçekten, değil mi? Hani bu analitik geçmiş acaba metinlere, o şiirsel dile nasıl yansımış olabilir sizce? Güzel bir soru. Belki kelime seçimlerindeki o titizlikte ya da anlatının kurgusundaki sağlamlıkta hissediliyordur, kim bilir. Ama bence asıl dikkat çeken şey, Örmeci'nin bu bildik hikayelere kattığı o duygu, anlatımındaki o akıcılık. Mesela aslan ile tilki öyküncesini düşünelim. Hani aslan soruyor ya sarayın kokusu nasıl diye. Aa, evet, hatırladım. Ayı kötü kokuyor diyor, maymun da yalakacı övüyor, ikisi de cezayı buluyor. Tilki ise o klasikleşmiş üşütmüşüm burnum koku almıyor cevabıyla durumu kurtarıyor. Aynen öyle. İşte burada sadece tilkinin zekası yok. Muhtemelen örmecinin o cevabı aktarış biçimi, o dilin inceliği de çok önemli. Belki de tilkinin sözlerindeki o diplomatik kıvraklık şiirsel anlatımla daha da belirginleşiyor. Hani ne körü körüne dürüst ol, ne de açıkça yaltaklan diyor sanki. Hı hı. Akıl ve nezaketle durumu idare etmenin bir dersi gibi. Yani sadece kurnazlık değil, bir nevi söz ustalığı aslında, öyle mi? Doğrudan olmanın tehlikeli olabileceği durumlar için güzel bir hatırlatma. Peki ya şu meşhur tavşan ile kaplumbağa hikayesi? Sonunu hepimiz biliyoruz tabii ama Örmeci'nin anlatımında farklı bir şey bulabilir miyiz acaba? Kesinlikle bulabiliriz. Yani o standart ders var ya, azmin yeteneğe üstün gelebileceği, bunun ötesinde örmenci belki de kaplumbağanın o istikrarlı adımlarını öyle bir ritimle, öyle bir sakinlikle anlatıyor ki, okurken o sabrı, o metaneti adeta hissediyorsunuz. Tavşanın o rehaveti, kendine aşırı güveni ise belki daha keskin, daha iğneleyici bir dille çizilmiştir. Bu da dersin gücünü artırıyor tabii. Anlıyorum, yani anlatım biçimi mesajın kendisi kadar önemli hale geliyor aslında. Bir de hasta aslan ve tilki vardı değil mi? Oradaki gözlem yeteneği meselesi. Evet, o da çok çarpıcı bir örnek. Hani yaşlanıp avlanamayan aslan hasta numarası yapıyor, ziyaretine gelenleri ininde yiyor. Kurnaz tilki ise mağaranın girişindeki o ayak izlerine bakıyor, hep içeri giren izi var ama hiç dışarı çıkan iz yok. Bunu fark edince aslanın davetini geri çeviriyor. Örmecinin anlatımında tilkinin bu okumayı nasıl yaptığı, o detayları nasıl fark ettiği muhtemelen çok şiirsel bir dikkatle işlenmiştir. Bu da sanki detaylara dikkat et dersinin daha edebi, daha şiirsel bir ifadesi gibi. Belki de Örmeci o ayak izlerini betimlerken okuyucuyu da tilki gibi dikkatli olmaya, hani satır aralarını okumaya çağırıyor. Ne dersiniz? Çok güzel bir nokta. Evet, kitaptaki 20 öyküncenin hepsi aslında bu tür farklı okumalara, katmanlara açık. Bu metaforlar örmecinin diliyle daha bir canlanıyor sanki ve belki de günümüzdeki insan ilişkilerini, güç dinamiklerini, ahlaki ikilemleri anlamak için bize bir ayna tutuyor. Yani sadece bir çocuk masalı değil bunlar. Yetişkinler için de derinlikli hatırlatmalar var içinde. Kesinlikle katılıyorum. Sadece ders çıkarmak değil mesele. Belki de bu şiirsel üslup sayesinde bildiğimizi sandığımız hikayelere daha farklı, daha nüanslı bir gözle bakma fırsatı buluyoruz. Hani bu yoğun bilgi çağında böylesine damıtılmış, estetik bir dille sunulan bilgelik sizin için de bir durup düşünme vesilesi olabilir. Eğer örmecenin dilinin bu klasiklere kattığı bu yeni soluğu daha geniş bir çerçevede görmek isterseniz, onu da belirtelim. Yazarın 287 orijinal Ezop öyküncesini içeren Tüm Ezop Öykünceleri diye daha kapsamlı bir çalışması da var, aklınızda bulunsun. Evet, bu keyifli sohbeti bitirirken
Size küçük bir düşünce egzersizi bırakalım o zaman. Örmeci'nin o şiirsel dokunuşuyla yeniden canlanan bu hayvan karakterlerinden hangisi ve onun hikayesi bugünkü dünyanızda belki çevrenizde karşılaştığınız bir durumu veya bir kişiyi size en çarpıcı şekilde hatırlatıyor? Sadece hikayenin ne anlattığı değil de Örmeci'nin onu nasıl anlattığı size neler düşündürüyor bir düşünün bakalım.